Herkese merhaba. Bugünkü Excel videosunda Excel'de tablolarda satır ve sütun farklılıkları nasıl gösterilir? Ee, özel git özelliğiyle onu göstereceğim. Aslında biraz koşullu biçimlendirmedeki e, yinelenen değerler veya benzersiz değerler özelliğine benziyor ama aynısı değil. Excel'de bir tane çözüm yok, birden fazla çözüm olan özellikler var. Bu da onlardan biri. Onu da videonun sonunda gösteririm. Arasındaki benzerlik ve farklılıkları kısaca anlatmış olurum. Şimdi tablomuz bu. Ürünler ve yıllar tablosu var. Bu ne işe yarayacak? Nasıl kullanabileceğiz bunu? Onu göstereceğim. Şimdi tablomuzdaki verileri seçiyoruz. Tablomuzdaki verileri seçtik. İster buradan bul ve seç. Şu giriş bölümünden bul ve seç. Özel git dersiniz. Ya da kısa yol F5 tuşudur bunun. Şurada F5 git ve özel diye tıklarsanız aynı pencere açılır. Burada bakın şurada satır farklılıkları ve sütun farklılıkları var. Şimdi önce satır farklılıklarını tıklayalım ve tamam diyelim. Evet bakın bazı yerler koyu geldi, bazı yerler aynı geldi. Ne işimize yarayacak bu? Mesela bir tabloda benzersiz yani farklı değerleri almak istiyoruz, görmek istiyoruz. Satır farkı dediği bu. Şimdi şu ikinci satıra dikkat edin. Şimdi ne yapıyor bu satır farklılıkları? İlk değeri referans alıyor. 136'yı referans alıyor. Ve o satırda 136'dan farklı olan değerleri bakın farklı bir şekilde işaretledim. Mesela onu da şöyle yapalım. Şöyle bir renk olsun. Mor rengine boyadım. Bakın şimdi daha iyi anlaşılacak. Şimdi ilk satırdaki değeri referans aldı. 136'dan farklı olanları şu satırda gitti. Farklı bir işaret koydu. İkinci satıra gelelim. Pardon şuradaki üçüncü satıra. 55'i referans aldı. Şunlara bir şey yapmadı. Çünkü 55 aynı bunlarla. Gitti 55'ten farklı olan değerleri işaretledi. Binlerce, on binlerce veri olan tablolarda aslında çok önemli bir özellik. Ve de çok bilinmez. Nedense bilmiyorum. Ben de geçen sene öğrenmiştim açıkçası. Güzel bir özellik gerçekten. Şimdi şöyle yapalım. Bunun bir de sütun farklılıkları olan şey var. Özelliği var. Yine aynı şekilde verilerimizi seçiyoruz. Giriş, bul ve seç, özel git veyahut da F5 tuşuna basarsınız. Bu sefer de sütun farklılıklarını işaretleyip tamam diyelim. Yine aynı mantıkla çalışacak. Bakın bu sefer yine şöyle demin yaptığım gibi mora boyayayım. Bu sefer de sütunları baz alıyor. Yani şuradaki sütunları baz alıyor. Satırları değil de. Ne yaptı? Yine 136'yı referans aldı. Gitti buradaki 136 ile aynı olduğu için dolgu rengi herhangi bir şey yapmadı. Bu arada dolgu rengini de ben sonra kendim yapıyorum. Onu da dikkat etmişsinizdir. Yani belirgin olsun diye. Yoksa biraz daha bir koyu bir şekilde farklı olanları gösteriyor. 136 aynı olduğu için bunları şey yaptı. Bunları da farklı bir koyu renge işaretledi. Mesela yine ikinci satırda 136'ymış. Burada yokmuş mesela işaretlememiş. 138. Üçüncü sütunda 138'i referans aldı. Bakın aynı bunlar. Diğerlerini işaretledi koyu bir şekilde. Yani bir tane daha yapalım örnek. Şöyle. Tabi bunun açıklamasını da şöyle kopyalayayım. Bu arada yine dosyayı, örnek dosyayı yorum kısmına ekleyeceğim. İndirmek isteyen olursa. Bir de şu örneği yapalım. Burada da isimler 1, isimler 2 tablomuz var. İşte şuraları seçiyorum. Giriş, bul ve seç, özel git. Satır farklılıkları diyelim. Şöyle işaretliyorum. Bakın aynı isimler hiçbir şey olmadı.
Yine bu aynı isim bakın. Diğerlerini aynı satırdaki farklı olan isimleri işaretledi. Aynısını sütun farklılıkları olarak yapalım. F5'e basalım. Özel diyelim. Sütun farklılıkları tamam diyelim. Şöyle. Bu sefer de aynı sütundaki aynı isimleri bir şey yapmadı. Diğerlerini belirginleştirdi diyelim. Bakın yine burada aynı isimleri bir şey yapmadı ve diğerlerini belirginleştirdi. Evet, son olarak da şunu göstereyim. Yine videonun başında söylemiştim. Koşullu biçimlendirme diye bir özellik var. Hücre değerlerini, hücre vurgulama kurallarından yinelenen değerler mesela. Biraz buna benziyor. Ama bu tablo bazında biçimlendirme yapıyor. O satır ve sütun bazında yapıyor. Biraz farkı bu. Tamam diyelim. Mesela yinelenen değerler. Bu tabloda hangi değerler yinelenmiş? Aynısıymış. Onu gösteriyor. Veyahut da şöyle yapalım. Yine tabloyu seçelim. Burada yinelenen kısmında bakın bir de benzersiz diye bir özellik var. Buradan istediğiniz rengi seçebiliyorsunuz bu arada. Koyu sarı diyelim. Bunlar da benzersiz değerlermiş. Yani bu tabloda sadece bir kere geçen değerlermiş. Yani şundan bir tane varmış. Şundan bir tane varmış ama bundan işte bakın kaç tane var? 6 tane var gibi. Benzerlikler var ama aynısı değil biliyorsunuz. Bu ilk gösterdiğim satır ve sütun farklılıkları satır ve sütun bazında farklılıkları esas alıyor. Bu ise hem tabloda benzersiz değerler hem de yinelenen değerleri baz alıyor. Umarım faydalı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu arada kanalımdaki diğer videoları da takip edebilirsiniz. Burada şöyle göstereyim. Birçok konuda çektiğim videolar var. Hala da çekmeye devam ediyorum. İstediğiniz konuyu izleyebilirsiniz kanalımdan. Onu da zaten açıklama kısmına ekliyorum. Tekrar çok teşekkürler. Hoşça kalın.